Merhabalar arkadaşlar. Şu an bu videonun internetteki Türkçe dilinde Macaristan D tipi vize başvurusu ile ilgili en detaylı, en kapsamlı video olduğunu iddia ediyorum arkadaşlar. Bugünkü videomda aslında gerçekten bunu vize başvuru sürecine, Macaristan için oturum vizesi, çalışma vizesi başvuru sürecine başladığımda, araştırma yaparken tabii ki YouTube'da da çok fazla kişilerin deneyimlerine bakmaya çalışıyorum ben genel olarak. Sizler de bakıyorsunuzdur. Dolayısıyla da maalesef gerçekten herhangi bir kaynak bulamadım. Ve tabii ki karmaşık süreçler. Sağa sola sordum, arkadaşlara sordum, çevreye sormaya çalıştım vesaire. Ve çok bir sürü şey duydum. Bunlar içerisinde şimdi vize tabii ki zaten sıkıntılı bir süreç. Bir de çalışma süresi, çalışma vizesi uzun sürüyor. Herhangi bir sıkıntı olduğu zaman tekrar başvuru yapmak lazım vesaire. O zaman kaybı nasıl olacak? Dolayısıyla da en doğru, en sağlam adımlarla nasıl adım atabilirim, nasıl süreci yürütebilirim diye araştırma yapıyordum. Ve dedim ki o zaman kendi kendime bu süreci tamamladıktan sonra böyle bir video çekip paylaşacağım. Eminim ki bugün olmasa da belki önümüzdeki süreçlerde eğer vize sistemi değişmezse Macaristan sistemini yeni değiştirdi vize sistemini. Çok yakın zamanda değişeceğini sanmıyorum. Onun için de belki önümüzdeki yıllarda dahi benzer süreçlere başlayacak olan kişilere birazcık katkısı olmuş olur, yol göstermiş olur. Şimdi burada en önemli şey şu arkadaşlar. Eğer bu videoyu izliyorsanız ve Macaristan D tipi çalışma vizesine başvurmayı düşünüyorsanız genelde çevreden duyduğumuz kesinlikle bir avukatla çalışılmalı, bir danışmanlık şirketiyle çalışılmalı sorularını bence benim deneyimlerden yola çıkarak kesinlikle görmezden gelebilirsiniz. Bana da bu sorular, bu öneriler geldi. Bunun üzerine ben Macaristan'dan 2 tane avukatla görüştüm süreci anlayabilmek için. Bir tanesi 2500 euro istedi, bir tanesi 3000'e yakın euro istedi. Ve daha sonrasında sağ olsun bu vize işlerinde konsoloslukta çalışan başka bir arkadaşımla görüştüğümde de Nihat, hani her şey orada var, bütün belgeler var. Belgeler doğru olduğu takdirde başvurunu kendin yapabilirsin. Böyle bir destek almana bence hiç gerek yok dedi. Bunun üzerine de sağ olsun beni yönlendirdi. Nereden hangi belgeleri alabilirim diye takıldığım yer olduğu takdirde kendisine sordum. Kendisine yanıtlar verdi. Bu şekilde kendi başvurumu arkadaşımla desteğini alarak yapmış oldum ve çok şükür ki hiçbir sıkıntı yaşamadan da sonuçlanmış oldu. Bugün bu videoda size bilgisayarda, yani şu anda bilgisayarın karşısındayım, hangi siteden nasıl randevu alınır, hangi belgelerin toplamamız gerekiyor, o belgeleri toplarken nelere dikkat etmemiz gerekir, bunları adım adım aktarmaya çalışacağım. Umarım faydalı olur. Şunu belirtmek istiyorum ki her başvuru kendine özel bir başvurudur arkadaşlar. Dolayısıyla burada sizlere aktardığım deneyimler elbette benim deneyimlerim. Bu herkes için bu videoda şöyledi diye hareket etmeyin lütfen. Dolayısıyla da yine siz başvuru yaparken takıldığınız yerler olduğu takdirde bilen birilerinden en tabii ki doğru merci konsolosluklar. Konsolosluklara mail atarak vesaire bilgi edinmeye çalışabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da böyle belirtmek isterim. Deyip şimdi size ekran paylaşarak devam edeceğim. Evet arkadaşlar, klasik bir Google sayfası, temiz bir Google sayfasını açıyoruz. Ve buraya aynen şunu yazıyoruz. Macaristan çalışma, bakın ben de daha önce size baktığım şeylerde de çıkıyordur. Çalışma vizesi başvurusu. Şimdi arkadaşlar karşımıza Macaristan'ın İstanbul Konsolosluğu'nun sayfası çıkıyor. Resmi sayfa. Şimdi indik buraya. Burada değil. Geri geliyorum. Tekrar yazıyorum. Geldim. Evet. Arkadaşlar bakın burada Ankara ve İstanbul, yaşadığınız yere göre başvuru yapmanız lazım arkadaşlar. Bunu netleştirin. Ben İstanbul'da yaşadığım için direkt İstanbul üzerinden gittim ama farklı şehirlerde yaşıyorsanız hangi konsolosluktan başvuru yapabileceğinizi lütfen öncesinde netleştirin arkadaşlar. Bazı konsolosluklar, bazı ülkeler buna çok dikkat ediyor. Bu daha önce benim başıma başka bir ülkede gelmişti. İkamet ettiğiniz yer veya çalıştığınız yer, yani ikametiniz örnek veriyorum Trabzon'dadır ama İstanbul'da yaşıyorsunuzdur ve şirketiniz İstanbul'dadır. Dolayısıyla İstanbul'dan başvuru yapabilirsiniz gibi durumlar var. Bunu muhakkak yaşadığınız yere bağlı olduğu konsolosu öncesinde araştırıp öğrenip ona göre başvuru yapmanız lazım. Yoksa giderseniz sizi hiç belgelerinizi almadan geri çeviriyorlar arkadaşlar. Kurallar gereği. Şimdi arkadaşlar iniyorum. Bakın oturma izni başvurusu sadece randevuyla yapılabilir ve randevu bu site üzerinden yapılıyor. Normalde Macaristan, Portekiz ve sanıyorum ki Slovakya'da, hatırlamıyorum ama bunların vize randevuları Asviza üzerinden yapılıyor. Yani Türkiye'deki anlaşmalı şirketleri Asviza arkadaşlar. Herkes Macaristan'a turist olarak gitmek istiyorsa, D tip olarak vizesine başvuru yapmak istiyorsa neyse her randevuyu Asviza üzerinden alıyor arkadaşlar.
Fakat D tipi vize randevusu olduğu takdirde bunu konsolosun direkt kendi sitesinden, şu an çıkmış olan siteden alıyorsunuz arkadaşlar. Bakın iniyorsunuz aşağıya. Burada hangisi olduğunu seçiyorum. İstanbul yazdım. Daha sonrasında başvuru tipi. Arkadaşlar çalışma vizesi için başvuruyorsanız bakın ben burada hata yapıyordum. Bunu söylemek istiyorum. Şimdi bakın burada diyor ki vize başvurusu, uzun dönem vize, işte oturum kartı, çalışması vesaire vesaire. Ben bunları seçiyordum ama şunu seçmek gerekiyor. Long term visa, uzun süreli vize, oturum vizesi, izni vesaire. Direkt bunu seçiyorsunuz arkadaşlar ve save diyorsunuz. Ondan sonrasında kendi bilginizi yazıyorsunuz, doğum tarihinizi yazıyorsunuz. Kaç başvuru sahibi var? Bir tane başvuru var. Telefon numaranızı yazıyorsunuz, e-mail adresinizi yazıyorsunuz. Buraya tekrar e-mail adresinizi yazmanızı bekliyorlar sizden ve pasaport numaranızı yazıyorsunuz. Buraları da dolduktan sonra devam ediyorsunuz. Bakın şurada aşamalar gözüküyor. Uygun olan tarih çıkıyor. Tabii ki her zaman çıkmıyor maalesef. Dolayısıyla randevuları takip etmeniz önemli. Çünkü randevu kolay kolay bulunamayabiliyor arkadaşlar. Ondan sonrasında tarih çıkıyor. Tarihi seçiyorsunuz. Saatini seçiyorsunuz. Onaylıyorsunuz ve confirmation'a bastıktan sonra da randevunuz olmuş oluyor arkadaşlar. Bundan sonrasında ne kalıyor geriye? Belgeleri toplamak ve randevu tarihinde, randevu saatinde belgelerle beraber orada olup belgeleri teslim etmek gerekiyor arkadaşlar. Peki randevumu aldım. Hangi belgeleri toparlayacağım? Şimdi bu belgeleri toparlamak için hemen şuna gidiyorsunuz. Bizim az önce söylemiş olduğum gibi vize başvuru merciğimiz, şirketimiz hangisiydi? Asvisa. Hemen Asvisa, Macaristan, D tipi başvuru belgeleri. Geldik. Bakın. Burada genel bir bilgi veriyor. D tipi başvuru sadece buradan alabilir randevuyu. Biz zaten bunu aldık. İniyorum aşağıya. Adresleri var vesaire vesaire. Daha sonrasında burada lütfen okuyun arkadaşlar. Bütün bu önemli bilgilendirmeleri okuyun. Önemli uyarı var bakın burada gördüğünüz gibi. D tipi başvurular için şu anda ben bunu 5 Nisan 2025 tarihinde çekiyorum arkadaşlar. Bakın burada D tipi vize başvurusundaki seyahat sağlık sigortası ıslak imzalı ve kaşeli olmalıdır diyor. Yani bu ne demek? Bazen randevu yapıyoruz ama işte direkt PDF'ini alıyoruz. Randevu diyorum. Sigorta yapıyoruz ve direkt PDF'ini alıyoruz. Ama D tipinde bunu kabul etmiyor. Direkt bir sigorta şirketine gidip seyahat sağlık sigortasını yapacaksınız ve ıslak imza kaşeli olacak diyor. Bakın gördüğünüz gibi. Bu tür önemli detayları lütfen gözden kaçırmayın arkadaşlar. Vesaire vesaire. Şimdi gerekli evraklara baktık. Bakın burada başvuru formları var. Çünkü D tipi dediğimiz vize oturum vizesi. Bu oturum vizesini gönüllülük programlarıyla gelenler de alıyor. Erasmus programıyla gelenler de alıyor. Aile birleşiminden gelenler alıyor. Çalışmak için gelenler alıyor. Kendi şirketini kurmak için gelenler alıyor. Gibi bir sürü farklı sebepten dolayı bu alınıyor. Dolayısıyla buradaki başvuru formlarından hangisi sizin için en uygunsa onu, en uygun diye bir şey yok. Uygunsa, doğruysa onu almanız gerekiyor. Geldik. Bakın eğitim amaçlı oturum izinleri diyor. Bu benim kategorim değil. Erasmus eğitimi için olanlar var. Bu benim kategorim değil. İniyorum. Bakın Ankara için farklı olan evraklar varmış arkadaşlar. İniyorum. Çalışma amaçlı oturum izni zorunlu evrak listesi. Arkadaşlar ben buraya çalışmak için geldiğim için bir şirkette sözleşme kapsamında geldiğim için benim alanım burası arkadaşlar. Onun için bu videomda da buna odaklanıyorum. İlgili başvuru formu ve ilgili ek. Keşke buraya linkini direkt koysalar arkadaşlar. İlgili başvuru formu ve ilgili ek. Bunlar hangisi oluyor? Hemen yukarıdan size gösteriyorum. Birincisi oturum vizesine başvuru yapmak isteyen bütün herkes için şu formu almamız gerekiyor. Tıkladım. Bakın burada 6 sayfalık bir başvuru formu var. Oturum vizesi başvuru formu. Bunu dikkatlice okuyorsunuz. Gerekli yerlerin bilgisini dolduruyorsunuz arkadaşlar. Geri geliyorum. Diğeri de ilgili form dediği başvuru formunun haricinde bakın yatırımcı bilmem ne vesaire vesaire employment çalışma vizesine başvuran kişiler için de yani benim için de bir de bu form var arkadaşlar. Bu formda da şirkete dair de bazı bilgiler sormuş oluyor. Bunu şirket yani sizi çalıştıracak olan şirketin bilgilerini istemiş oluyor buradan. Bakın ne kadar maaş alacağınız burada yazıyor. Ne kadar işte saat çalışacağınız vesaire vesaire. Hatta yetkinlikleri soruyor. Örnek veriyorum bu pozisyon için hangi yetkinlikler lazım? İşte örnek veriyorum yabancı dilin İngilizce olması. İşte benim için proje yöneticisi olarak çalışıyorum. Proje koordinasyonu ile ilgili deneyim olması. Uluslararası deneyim olması gibi neyse onları yazıyorlar. Ve siz de kendi başvurunuzda, kendi formunuzda size soruyorlar. Siz hangi yetkinliklere sahipsiniz? Onların da birbirleri örtüşmesi tabii ki mantıklı olan olacaktır. Evet. Buradaki ilgili başvuru formu ve ilgili ek kısmı bunlardı arkadaşlar. Şimdi buradan geçiyorum.
geçerli pasaport fotokopileri. Geçerli pasaport dediğimiz başvuru yapacağımız pasaport ve daha öncesinde vizesini almış yani daha öncesinde almış olduğumuz vizelerin de bir fotokopisini çekmemiz önemli arkadaşlar. Daha doğrusu ben şunu her zaman tavsiye ediyorum başvuru yapan kişilere vize başvurusunda. Önceki pasaportumuz varsa süresi geçmiş. Onun da bütün vize sayfalarının fotoğraf kopisini vermek güzel olabilir. Çok eski değilse yani 5 yıl içerisinde bir pasaporttan bahsediyorum. 30 yıl önceki pasaportumuzu koymamıza gerek yok tabii ki. Ama şu anki başvuru yapacağımız pasaportta da giriş çıkışlar, başka ülkelerde vizeler varsa çünkü gittiğiniz zaman orada sizden fotokopi istenecek ve boş yere para veriyorsunuz orada. Dolayısıyla gitmeden pasaportunuzun ilk sayfasından itibaren bütün sayfaları dedim, üzerine herhangi bir kaşı olan veya vize basılı olan bütün sayfaların fotokopisini alın arkadaşlar. Başvurulara giderken yanımıza fazla evrak olmasının hiçbir zararı yok. Gereksiz olanları zaten size geri veriyorlar. Ama eksik belge olmasındansa fazla belgeyle gitmek her zaman çok daha iyi. Ki zaten burada fotokopileri demiş. 2 adet fotoğraf diyor arkadaşlar. Bunu fotoğrafçılara gittiğiniz zaman zaten size söylüyorlar. Ona göre de fotoğrafı çekmiş oluyorlar arkadaşlar. Sigorta, seyahat ve sağlık diyor arkadaşlar. Öğrenci özel seyahat sigortasını hiç tıklayın. Öğrenci olmadığım için bunu tıklamama gerek yok. Ne diyordu? Kaşeli olmak zorunda, ıslak imzalı olmak zorunda. Dolayısıyla bir sigorta şirketine gidiyorsunuz ve size sigortanızı yapıyor. Burada da en önemli şey, tavsiye edebileceğim şey, ben bunu 1 yıllık yaptım. Çok büyük bir meblağ değildi. Zaten 1 yıl içerisinde ben Avrupa'ya gidip geleceğim. Dolayısıyla 1 yıllık sigortam hiç olmazsa olmuş olur diye düşündüm. İş başvurusunda da genelde zaten oturum kartınız hani 1 yıllık, 2 yıllık süreli verdikleri için tavsiyem 1 yıllık yapmanız olur. Veya en az 3 aylık süre içerisinde yapın arkadaşlar. Çünkü hani vizenizin çıkması 3 ayı buluyor. 3 ay içerisinde gideceksiniz oraya. Bir sigortanız olsun. İş yerinin sizi sigortalı yapana kadarki süreci kapsaması için. Ama hiç riske atmamak adına da 6 ay yapabilirsiniz. 1 yıl yapabilirsiniz. Önerim en az 6 ay. 3 ay değil en az 6 ay yapmak. Ama daha da iyisi 1 yıl. Ben 1 yıl yapmıştım. SGK tescilin hizmet dökümü. Çalışansanız çalışan değilsinizdir şu anda. Dolayısıyla bu ürünü gittiğiniz zaman zaten E-Devlet üzerinden çok rahatlıkla alabiliyorsunuz. İniyorum. Öğrenciyi geçtim. Eğitim ücretinden dair belge. Bunu da geçiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben yanlışlıkla eğitime bakıyorum. Çok özür diliyorum. Evet. Evet ama benzer şey. Buraya kadar hepsi tamam. 2 adet fotoğraf diyor. 2 adet fotoğrafı son 3 ay içerisinde çekilmiş olmasın. Tamam. Sigortayı az önceki gibi söylemiş olduk. İndim. Başvurularında SGK tescil hizmet dökümü. Bunu E-Devlet'ten barkod olarak çok rahat bir şekilde anında indirebiliyorsunuz zaten. Onu da geçiyorum. Evet. İş öncesi kontratı, istihdam kontratı. Arkadaşlar bunu sizi işe davet eden şirket zaten kontratı imzalamış olacaksınız. O kontratta şöyle yazacak. Bu da benim kafamı karıştıran sorulardan bir tanesiydi. Çünkü benim sözleşmem 1 Ocak 2025 itibariyle başladı. Peki ben vizeye ne zaman başvurdum? Aralık 2024'te başvurdum. Vizem ne zaman çıktı? Vizem Mart'ta çıkmış oldu. Mart'ta mı çıkmış oldu? Evet, Şubat sonu gibi çıkmış oldu. Yani aslında benim kontratım başlamıştı 1 Ocak itibariyle. Ama önemli olan husus şu ki buradaki başvuru sürecinde size ne zaman kontratınız başladığını açıkçası çok fazla bakmıyorlar. Önemli olan onların başvuruyu ne zaman onayladıkları oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla iş sözleşmeniz ne zaman gelecekseniz, ne zaman başlayacaksa ondan öncesinde zaten başvuru yaparken kontratı sunmanız gerektiği için oraya ona uygun bir tarih yazmanız gerekli arkadaşlar. Sözleşmeyi şunu söyleyebilirim size arkadaşlar. Biz sözleşmeyi İngilizce yapmıştık. Çünkü benim de anlayabilmem açısından doğal olan bu. Fakat başvuru yaptıktan sonra tek bir ekstra belge talep edildi bizden 2,5 ay sonrasında. Şirketime mail attılar, dediler ki başvuru formu çok okunmuyor. Ben de neden okunmuyor diye merak ettim. Ve Macar arkadaşlar dediler ki bunun anlamı şu ki başvuru formu Macarca değil. Özür dilerim arkadaşlar. Kontrat Macarca değil. Dolayısıyla kontratı bizden tekrar istediler. Tek ekstradan gönderdiğim belge bu oldu arkadaşlar. Onu da Macarca hazırladı arkadaşlar ve Macarca teslim ettik. Kontratınızı veriyorsunuz. Bunu Çalışma Bölge Müdürlüğü'nün iş gücü ihtiyacına karşılık verilen geçerli bir sertifika. Macaristan'ın bu İşkur gibi bir sistem üzerinden bu pozisyon için bir çalışana ihtiyaç duyduklarına dair bir duyuru yapmaları gerekiyor arkadaşlar. O duyuruyla ilgili bir belge oluyor. Onu zaten şirketiniz büyük ihtimalle biliyordur. Onun fotokopisi olmuş oluyor. Orada işte nasıl bir pozisyonda ilan açtıklarına dair bütün yani kariyer.net gibi düşünebilirsiniz. Bir iş ilanı açılmış oluyor. Onu vermeniz gerekiyor.
Konaklama belgesi. Bu benim kafamı en çok karıştıran konulardan bir tanesiydi. Yani ev bakacağım ama benim vizem 3 ay sonrasına çıkacak, 2 ay sonrasına çıkacak. Yani o sırada adam benim evimi nasıl saklayacak gibi bir sürü şey vardı aklımda. Onun için de genelde burada hani 2 yıllık kontrat yapılsa daha iyi olur, oturma vizen ona göre daha uzun çıkar gibi şeyler duyuyordum. Ve ben bir ev buldum. Çok yani şansıma bir arkadaşı evini yapacaktı, restore edecekti. Yaklaşık 2 aylık süreci vardı. Onun için de ben kontratımızı imzaladım. 2 yıllık bir sözleşme imzaladım kendisiyle. Tulaj Doni Lab dedikleri, Tulaj Doni Lab dedikleri arkadaşlar tapu. Yani örnek veriyorum, siz Ahmet'le kira kontratı imzaladınız. O evin Ahmet'e ait olduğunu gösteren bir de tapu. Ev sahibinin pasaport değil daha doğrusu kimlik belgesi, Macar kimlik belgesi. Eğer yabancı bir ev sahibiniz varsa pasaport belgesini de koymanız önemli olur arkadaşlar. Onları istiyorlar. Ha, illa ev bulmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Ne oluyor? Ne bileyim, bir aylık booking üzerinden bir otel rezervasyonu da yapabilirsiniz. Yani geldiğiniz zaman sizin kalacağınız yeri görmek istiyorlar burada. Ama işinizi garantiye almak için böyle bir yıllık, 6 aylık gibi bir kontrat, bir sözleşme yapabilirseniz çok çok daha iyi olur arkadaşlar. Ve pozisyon için gerekli olan diploma ve sertifikaların resmi çevirileri. Bu kısım da önemli. Bunu ben nasıl yaptım? Bir lisans, bir yüksek lisans diplomam var arkadaşlar. Ve çok parantez içinde şunu söylüyorum ki bu başvuru formları içerisinde beni en çok uğraştıran burası oldu. Neden? Çünkü başvurudan çok kısa bir süre öncesinde evde büyük bir temizliğe giriştik ve yanlışlıkla benim lisans ve yüksek lisans, o kadar emek verdiğim, yıllarımı harcadığım 2 diplomam arkadaşlar maalesef çöpe gitti. Bu süreçte belgeleri hazırlar. Evet, bir telefon çaldı arkadaşlar. Yani orada beni en çok zorlayan, dediğim gibi, bu 2 tane diplomam olmuş oldu. Şimdi daha sonrasında ne yaptım arkadaşlar? E-Devlet'ten mezun olduğuma dair belgeyi indirdim arkadaşlar. O mezun olduğum belgeyi kabul etti konsolosluk. Konsolosluğa sordum bu durumu. Tabi o sırada işte resmi gazetede ben diplomalarım kaybolduğuna dair bir ilana çıktım vesaire vesaire. Gerçekten o süreç biraz zorlayıcıydı. Diplomalarımı Macarca'ya çeviri yaptırdım. Macarca'ya çeviri yaptıktan sonra az önce göstermiş olduğum şu, bakın, şu site üzerinde burada bakın burada Translation Certified diyor, yani çevirilerin onaylanması diye bir kısım var. Bakın bunu seçtiğiniz zaman, save dediğimiz zaman yine burada şunu yaptım. Burada bilgileri girdiğiniz zaman çok kolay alınabiliyor. Haftanın belli günlerinde konsolosluğa çevirileri tasdiklemek için gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun için ayrıca bir randevu almanız lazım fakat. Bunu da vize randevundan daha öncesinde almış oldum. Ve önce Macarca'ya çeviri yaptırdım. Daha sonrasında hem Türkçe orijinal mezun belgesi, E-Devlet'ten almış olduğum barkodlu, hem çeviri yapılmış olan Macarca mezun belgesi. Bunların ikisiyle beraber buradaki çeviri tasdik randevumu tarihinde, saatinde konsolosluğa gittim. Konsolosluk bunları alıyor. O anki yoğunluğa göre genelde o gün içerisinde veriyor arkadaşlar. Alıyor. Arka tarafta çevirisini iyi yaptırıyor. İşte bir şekilde ne yapıyorsak. İşte ama yaklaşık orada ben bir saat kadar bekledim. Ve dediler ki tamam, şimdi konsolosluk burada Kağıthane'de, İstanbul'daki. Oraya yaklaşık konsolosluğa 15 dakika uzaklığı bir iş bankası var. Bu iş bankasına şu kağıtla gidip her bir sayfa için 20 euro ödemen gerekiyor. Benimki 2 sayfa olduğu için 40 euroyu gidip iş bankasına ödedim. Oradan aldığım makbuzu tekrar konsolosluğa götürdüm. Ve ondan sonrasında bana çevirilerin tasdiklenmiş halini verdiler. Ben de onları başvuru dokümanlarım arasında ekledim. Ama normalde siteye baktığım zaman diyor ki çevirilerin Macaristan'daki kurum tarafından yapılması lazım. Yani siz o belgeleri göndereceksiniz Macaristan'a. Macaristan'da çeviri yapılacak, size tekrar gelecek. Bu da sizin için ciddi bir zaman kaybı demek. Parantez açıyorum. Ben şirkete bir posta gönderdim Türkiye'den. Çok önemli değildi Allah'tan. Ve maalesef postam ulaşmadı. Hala da ulaşmadı. Dolayısıyla bu tür özellikle elinizdeki diplomaların çevirisi için başka ülkelere göndermek vesaire riskli olabilir arkadaşlar. Bunu da altını çizmek isterim. Konsoloslukta bu işlemi yapmanızı ben hem daha hızlı, hem daha ekonomik, hem de daha risksiz olduğu için tavsiye ediyorum. Şimdi geldik, onları da hazırladık. Burada ne diyor? Kişinin ilk maaşını alana kadar nasıl geçineceği ile ilgili sertifika, banka hesap dökümü vesaire. Yani burada siz kendi bankanızdaki hesap dökümlerinizi gidip bankadan kaşeli olarak aldığınız takdirde son 3 aya ait dersiniz ki bakın benim hesabımda şu kadar para var. Dolayısıyla ben orada
bir ay boyunca çok rahat bir şekilde kendi masraflarımı karşılayabilirim. Ya da şirketiniz aynı şekilde başvuru formunda bütün masraflarımı, konaklamamı, her şeyi şirket tarafından karşılanacaktır diye işaretlerseniz bunun şirket tarafından karşılanacağını da yine söylemiş olursunuz arkadaşlar. Bakıyorum başvuru formu doldurmanız evet önce sen iyi olur. İniyorum. Kendisi ortak durumdadır. Başvuru esasında müdahale yardım edilemez. Başvuru evrakları arkalı önü olmamalı. Tek taraflı olmalıdır. Apostitli, noter onaylı veya benzeri çift taraflı evrakların fotokopileri başvuru merkezimizden çekilebilmektedir gibi böyle bir ekstradan bir duyuruda okumak istedim. Arkadaşlar bu kadar. Umarım çok karışık gelmemiştir. Her şey takip edildiği takdirde çok rahat bir şekilde yapılabiliyor arkadaşlar. Dolayısıyla şunu söyleyebilirim size ben ek olarak örnek veriyorum Türkiye'de bir tapunuz yani bir ev arsa bir şeyiniz varsa onun tapusunu koyabilirsiniz ekstra olarak. Aracınız varsa aracınızın ruhsatı sizin üzerinize araç tabii ki ruhsatını koyabilirsiniz. Bunlar yine ek belgeler olarak kullanılabilir arkadaşlar. Bunun dışında da başka bir belge eklemiyorsunuz. Randevumuzu zaten buradan almıştık. Tarihimizde bu belgeleri hazırlamış bir şekilde gidiyoruz. Bu kadar. Ve burada minik bir araya gireceğim. Çünkü şu anda videoyu editliyorum. Editlerken önemli bir detayı vermediğimi fark ettim. Şu an bu videonun internetteki Türkçe dilinde Macaristan D tipi vize başvurusu ile ilgili en detaylı, en kapsamlı video olduğunu iddia ediyorum arkadaşlar. Dolayısıyla bu detayı da eklemek istedim. Şimdi arkadaşlar başvuru belgeleri için almış olduğumuz randevu aslında konsolosluktan aldığımız randevu. Örnek veriyorum benim randevum saat 10.30'daydı. Ama 10.30'daki randevudan öncesinde sizin Asviza'ya gidip belgelerinizi teslim etmeniz gerekiyor. İstanbul için söylüyorum. Asviza Dolapdere'de. Gidiyorsunuz saat 8.30 gibi gidip orada ben belgelerimi verdim. Orada tabii bekleme süreniz oluyor. Hemen 8.30'da hani hat gelmiş, hoş gelmiş belgeleri alalım olmuyor. Dolayısıyla orada yaklaşık bir yarım saat bekledim. Saat 9 çeyrek geçe gibi bir durum oldu. Belgelerimi verdim. Ve ondan sonra da 10.30'daki randevum için tabii ki konsolosluğa gittim. Aralarında yaklaşık 20-25 dakikalık yol var. Konsolosluğa gittiğim zaman benle beraber 3-4 kişi daha vardı. Onlar da benim gibi belgelerini verdiler. Konsolosluğa gittik. Orada tekrar karşılaştık. Ve konsolosluk bize şunu söyledi. Belgeleriniz henüz bize ulaşmadı. Tabii ki ulaşmaz çünkü az önce verdik belgeleri. Genelde belgeler işte öğlen saatlerinde bütün ne varsa pasaportlar, bütün başvurular konsolosluğa geliyor Asviza tarafından. Dolayısıyla dediler ki saat 1.30'dan sonra tekrar gelin. Bu detaylı bilgiyi özellikle veriyorum çünkü orada uçağı olanlar vardı, başka şehirden gelenler vardı. Bu bilgi sizde de olsun arkadaşlar. Dolayısıyla o günü siz orayı ayırın ne olur ne olmaz diye. Saat 1.30'da gittim. Tabii ki o zamana kadar belgelerim gönderilmişti. Arkadaşlar yine randevu alıyorsunuz. Randevu diyorum özür dilerim. Sıranızı alıyorsunuz. Ve konsolosluk binasına giriyorsunuz. Sıranız geldiği zaman sizi konsolosluk çağırıyor. Özel bir odaya giriyorsunuz. Mülakat odası. Mülakat odasında bütün belgelerinizi almış oluyorlar zaten. Onları sizinle beraber bir bakıyorlar, kontrol ediyorlar. Eksik var mı, gedik var mı vesaire. Küçük birkaç şey soruyorlar. Ondan sonrasında bu arada mülakatı İngilizce mi, Türkçe mi yapmak istersiniz diye soruyorlar. Ben fark etmez dedim. Benimkisi İngilizce oldu. Dolayısıyla birazcık böyle sohbet ediyorlar sizle. Ardından da sanıyorum ki emin değilim ama 3-4 sayfalık bir kağıt veriyorlar size. Dediğim gibi Türkçe de doldurabilirsiniz, İngilizce de doldurabilirsiniz. Burada Türkçe doldurursam sıkıntı olur mu gibi bir durum hiç olacağını sanmıyorum ben. Çünkü zaten şirket sizle anlaşmış, kontratı göndermiş. Oradaki formda çok detaylı olarak sorular soruluyor. Yani o formu doldurmam sanıyorum ki 40 dakikamı almıştır. Yani o oda içerisinde ben toplamda 1 saatten fazla vakit geçirdim arkadaşlar. Sıkıcı bir ortam, küçük bir oda. Kimseyi görmüyorsunuz zaten. Telefonunuz yok, hiçbir şey yok. Hepsini alıyorlar konsolosluğa girmeden önce. Orada da genelde şunlar soruluyor aslında. Ne iş yapacaksınız? Macaristan'la ilgili ne kadar bilginiz var? Mevcut eğitim düzeyiniz nedir? Şimdiye kadarki iş çalışma hayatı deneyimleriniz nelerdir? Bu deneyimleriniz size bu işte ne kadar katkı sunacak? Bu kurumla nasıl tanıştınız? Nasıl süreçlerden geçtiniz? Ne kadar maaş alacağınızı biliyor musunuz? Nerede kalacaksınız? Şirketinizle ilgili bilgiler gibi sorular listesi var. Onu da dolduruyorsunuz. Ondan sonrasında bittiği zaman onu da teslim ediyorsunuz ve başvurunuz tamamlanmış oluyor deyip buradaki kısımda özellikle söylemek istedim. Ondan sonrasında şimdi tekrar başvuruyu doldurduk, başvuruyu verdik. Sonrasında ne olacak kısmında tekrar sizi ışınlıyorum. Evet, başvuru formunu her şeyi verdikten sonra arkadaşlar bekleme kısmı geliyor. Pasaportunuz orada. Ben burada yine şu deneyimden bahsedebilirim. Süreç normalde 3 ay kadar sürdü benim. 2,5 ay sürdü. Araya tabii ki Christmas tatilinin girmesi de etkili oldu. Bir yandan da benim pasaportumu
Bu süre içerisinde 2,5 aylık süre içerisinde işim gereği Avrupa'ya çıkmam gerekiyordu. Geçerli bir vizem olduğu için de konsolosluktan 2 kez dilekçe yazıp pasaportumu geri aldım. Belki onu açabilirim. Diyelim ki başvuru yaptınız, pasaportunuz konsoloslukta ama o sırada sizin yurt dışına çıkmanız gerekiyor. Ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Konsolosluğun sitesine, Macaristan konsolosluğunun bir vize ile ilgili bir mail adresi var. Bunu kendi internet sitesinden bulabilirsiniz. Oraya bir dilekçe yazıyorsunuz elle ve imza atıyorsunuz. Orada dilekçede şey anlatıyorsunuz. Benim şu tarihte yapmış olduğum şu numaralı başvurudan dolayı pasaportumuz şu an konsolosluğunuz bünyesindedir. Fakat şu gerekçelerle şu tarihler arasında yurt dışına çıkmam gerekiyor. Bu nedenle de pasaportuma ihtiyacım vardır. Dolayısıyla pasaportumu en yakın tarihte teslim almak istiyorum diyorsunuz. Konsolosluğa gidip direkt pasaportunuzu alamıyorsunuz. Konsolosluk zaten genelde mail aldıktan sonra hızlılar bu konuda. Bir gün sonrasında ya da 2 gün sonrasında pasaportunuzu AS vizaya göndermiş oluyor. Ve size bilgi geliyor. Şu tarihte alabilirsiniz diye. Siz de ondan sonrasında AS vizaya gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki bakın böyle benim pasaportum buraya gelmiş olması lazım. Alıyorlar kimliğinizi, bakıyorlar. Evet deyip size pasaportunuzu geri veriyorlar. O süreçte tabii ki işlemler devam ediyor. Arkadaşlar C tipi vizelerinde yani turist amaçlı, ticari amaçlı böyle kısa süreli 90 günden kısa süreli vize başvurularında bütün başvuru merci Türkiye'deki konsolosluk oluyor. Fakat D tipi vize başvurusunda bütün belgeler Macaristan'a geliyor. Macaristan'daki göçmenlik ofisi tarafından inceleniyor. Dolayısıyla bu süreçte Macaristan'ın Türkiye'deki herhangi bir merci, konsoloslukları size herhangi bir dönüş yapamıyor arkadaşlar. Çünkü onlar da tamamen buradan haber bekliyorlar. Dolayısıyla bütün belgeler Macaristan'daki göçmenlik ofisine geldiği için yani Türkiye'deki başvurularda buraya geliyor. Almanya'dakilerde işte Almanya'dakiler belki değildir ama vize gerektiren işte ne bileyim Latin ülkeler, Arjantin'deki de buraya geliyor, Fas'taki de buraya geliyor. Dolayısıyla buradaki o yoğunluktan dolayı D tipi vize başvuru süreçlerinin onaylanması, sonuçlanması biraz daha zaman alabiliyor arkadaşlar. Aldım pasaportu, tekrar konuya dönüyorum. Seyahatimi gerçekleştirdim. Döndükten sonra yine ben AS vizeye gidiyorum. Diyorum ki benim işlemim devam ediyor. Pasaportumu size teslim ediyorum. Daha sonrasında pasaportu onlar konsolosluğa gönderiyorlar. Tabii ki ben başvuru yaptığım zaman bana bir belge veriyor, bir kağıt veriyorlar arkadaşlar. Orada başvurumuzun takip numarası yer alıyor. Pasaportumuzun ve başvuru durumumuzun. AS vizanın sistemine girdiğiniz zaman da hatta onu da şimdi hemen göstereyim. Vize takip. Bakın buraya geldiğiniz zaman arkadaşlar pasaport teslim tarihinin bilgisi var burada. Sistem gördüğünüz gibi açılmadı. Peki enteresan. Başvuru takibine giriyorsunuz arkadaşlar. Evet. Başvuru sorgula. İstanbul'dan yaptığım yer. Buraya da arkadaşlar size verilen başvuru numarasını girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Size verilen etiketteki numarayı. Ondan sonrasında da adınız, soyadınızı yazıp başvurunuzu sorgula dediğiniz zaman size başvuru durumunuz işte hala değerlendirme aşamasındadır ya da sonuçlandı konsolosluktadır gibi bilgiyi edinebilirsiniz. Buradan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bu kadar aktarabileceklerim. Ekranımı kapatıyorum tekrar. Umuyorum atladığım bir şey yoktur. Bütün başvuru süreci, başvuru aşaması, ondan sonra zaten sonuçlanmasıyla ilgili kısım. Başvurum sonuçlandı, vizemi aldım. Artık Macaristan'a gidiyorum dediğimiz zamanda da şuraya eklemiş olduğum videodan geldikten sonraki aşamaları aktardığım videoyu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Uzun oldu, detaylı oldu ama keşke benim zamanımda da böyle bir detaylı güzel bir video olsaydı diyordum. Bu açıdan da bu kadar detaylı video yapmaya gayret ettim. Umuyorum faydalı olmuştur. Süreçte bütün aşamalar için sizlere çok kolaylıklar diliyorum. Olur da bu süreçleri atlatır da Macaristan'a gelirseniz de yine burada çay kahve içmeyi de her zaman beklerim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bu kadar. Kapatamadım videoyu. O zaman kapatıyorum. Görüşmek üzere. Şunu söyleyeyim tabii ki. Kanalıma, bu muhteşem kanala henüz abone olmadıysanız lütfen abone olunuz. Videolarımı beğeniniz, sevdiklerinizle paylaşınız. Yorumlarda da dönüşlerinizi, eleştirilerinizi, geri bildiriminizi yapınız. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.